Merhaba arkadaşlar, Server'in mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere simit yapıyorum. İzmir simiti. Bizim İzmir'de buna gevrek derler. İzmir dışına çıkınca simit oluyor. Ben bugün sizlere simit yapıyorum. Bu simiti de İngiltere'de yaşayan kızım için yapıyorum. Çok özlemiş. Anne simit çeker misin dedi. Tabii yavrum dedim. Bugün büyük kızım için çekim yapıyorum. Başlıyoruz. Susamım benim yerli susam. Çok az kavuracağım. Onu daha sonra göstereceğim. 4,5 su bardağı unumu eledim. 4,5 su bardağı unumu eledim. Şöyle ortasını açıyorum. Biliyorsunuz benim klasiğim 200 mililitrelik bardak kullanıyorum. 2 su bardağı da ılık su. Suyumu ılıttım. İçerisine bir yemek kaşığı şeker. Toz şeker. Bir paket kuru maya 10 gram. Ilık suyumuzda bunu önce şöyle bir güzel eritiyoruz. Eridi. Tuzumu da şu erimiş olan maya ile şekerimi 2 bardak suyu yavaş yavaş yedireceğim. Şöyle. Bunu bir güzel hamur şeklinde yoğuracağım. Şimdi tuzunu ilave ediyorum. 2 tatlı kaşığı tuz. ...100 gram tereyağı, pardon 50 gram tereyağı, 50 gram oda sıcaklığında iyice yedireceğim birbirine. Beş dakika yoğuruyoruz. Sonra mayalamayı bırakacağım. Şu şekilde dıştan içe. Evet, hamurumuz hazırlandı. 5 dakika yoğurdum. Şöyle biraz sert hamur olması gerekiyor. Çünkü simit hamuru bu. Dibine de hafif unluyoruz. Kapatıyoruz.
mayalanmasını, yarım saat 45 dakika arasında mayalanmasını bekliyoruz. Kısık ateşte susamımızı kavuruyoruz. Bu susamımız kavrulmuş gibi duruyor. Çünkü bu susam yerli susam. Yerli susamın rengi bu renk olur. İthal susamlar beyaz oluyor. O yüzden bunu çok az kavuracağız. Bu da çiğ susam. Pazarlarda, köylülerden alıyorum ben. Bakın sesi duyuyor musunuz? Çıt çıt atmaya başladı. Bu da kavrulduğunu gösterir. Bakın. Simitimizin pekmezini hazırlıyoruz. 1 çay bardağı pekmez. 1 çay bardağı su. İyice karıştırdım. Şöyle içinde pekmez kalmasın, ziyan olmasın. Yemek kaşığı un koyuyorum pekmezime. Daha kolay yapışmasını sağlıyor. Yalnız bunu iyice çırpmam gerekiyor. Bakın nasıl terlemiş. Hamurumuz gördüğünüz gibi şahane olmuş, kabarmış. Gördünüz mü? Çok güzel. Pamuk gibi oldu hamurumuz. Şimdi biraz havasını alacağız. Bezelere bölüp bir 15-20 dakika daha bekleteceğiz. Doku bu şekilde. Dörde böldüm. Bakıyorum büyüklüğüne. 2'ye bölüyorum. Bu şekilde bezelerimizi hazırlayacağız. İkinci mayalanmak için hepsini bu şekilde hazırlayacağım. 8 adet simitimiz olacak. Şimdi ilk hamurumu alıyorum. Diğerlerini tekrar örtüyorum. Kurumasın üzeri diye. Şöyle şurada çalışayım. Hamurumu ikiye bölüyorum. Birinci parçası hazır.
İkisini birleştireceğim. Bir simit olacak. Şu elimle biraz uzatıyorum. Döndürerek bu şekilde. Bakın bu hemen toparlandı. Tekrar bunu alıyorum. İkincisini yapana kadar. Şimdi şu şekilde. Şimdi bu şekilde başlıyorum. İkisini önce uçlarını birleştirdim. Şöyle ezdim. Sonra çevirmeye başlıyorum. Şurasını da şöylece bir eziyorum. Uzatıyorum. Şurasını şöyle birleştirdim. Önce bunu pekmezime batırıyorum. Sonra susamımı, susamı kısım. Fazlasını şu şekilde alıyorum. Birinci simitimiz bu şekilde hazır. Şimdi devam ediyorum. Şu iki ucunu iyice birleştiriyoruz. İki ucu birleştikten sonra çevirmeye başlıyoruz. Şurasını kilit yaptım. Böylelikle ikinci simitimiz de hazır. Arkadaşlar bir de bu şeklini ben severim. Şöyle altlarından sıkıştırıyorum. 1,5 su bardağı susamım da bu arada pardon bitti. Son susamı da alayım. Yerli susam kadar. Şu şekilde. Şu önceden yapmıştım ilk önce, bu mayalandı. Bunlar da mayalanacak. Şöyle gösteriyorum. Şimdi 6 simitim burada, 2 tanesi de burada. 8 simitim 200 derecede önceden ısıtılmış 15 dakikadır fırın açmıştım, ısınıyor. 200 derece fırında, ısınmış fırında pişecek. Pekmezimi de atmıyorum, tatlı yapıyorum. İçerisine nişasta bağlıyorum.
pestil yapıyorum. Evet, simitlerimiz 15 dakika dinlendi. Şimdi fırına gidiyorlar. Simitlerimiz fırından çıktı. Çok güzel oldular. Hepinize afiyet olsun. Tepsimizde biraz soğuduktan sonra sunum yapacağım. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorum yazarsanız, beğenirseniz, zil tuşuna basarsanız çok mutlu olurum. Hepiniz sağlıkla kalın, mutlu kalın, hoşça kalın. Evet, şimdi tadım zamanı. Sesi duyuyor musunuz? Şahane bir lezzet. İşte bir o kadar güzel. Çok güzel olmuş. Hepinize tavsiye ediyorum. Şu kıvrım yerlerine bakın. Çok güzel. Peynirle şimdi yiyeceğiz. Şöyle peyniri de içine koyayım. Hepinize afiyet olsun.